Merhabalar, yay ve yükselen burcu olan dostlar. Temmuz ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle lütfen yükselen burcunuzu biliyorsanız ona göre takip etmeyi unutmayın. Daha sonra öz burcunuz ve biliyorsanız ay burcunuzu da takip etmenizi tavsiye ederim. Evet, Temmuz ayına geldik. 2023 Temmuz ayı bizim için kadersel dediğimiz değişimlerin olacağı bir ay olacak. 18 aylık yeni bir evreyi başlatan bir ay. Her burç için farklı alanlarda çalışan kuzey ve ay düğüm dediğimiz bizim hayattaki rehberimiz olan yolları farklı alanlarda gelişimimizi sağlamak için burç değiştirirler 18 ayda bir. Ve Boğa ve Akrep aksından ayrılarak 17 Temmuz günü Koç ve Terazi aksına geçiyorlar. Aynı zamanda 18 yıllıkta periyotlar halinde bizim hayatımızda ve dünya üzerinde de tabii ki farklı döngüleri devreye sokan bir unsurdur gökyüzünde. Önce bununla başlamak istedim çünkü önemli olacak hepimiz için. Ve bu burçların tabii ki yani düğümlerin geçtiği alanda da biz tutulmalar yaşarız yıl boyunca. Ay ve güneş tutulmaları. Dolayısıyla da bu yıl yani 17'sinden itibaren artık Koç ve Terazi aksında güneş ve ay tutulmaları yaşanacak. Peki yaylar bunu nasıl deneyimleyecek? Öncelikle güzel olan şey şu. Kuzey düğüm Koç burcuna geçiyor. Ateş elementine geçiyor. Kuzey düğüm bir Jüpiter gibi değerlendirdiğimizde ki öyledir genellikle bizim hayatımızda aslında şanslar getirebilir, farkındalığımızı yükseltebilir ve kadersel olarak da geçmişte yaşanmışlıkları telafi etme şansı verebilir. Hayatımızda bizim yapmak isteyip yapamadıklarımızda da bizi harekete geçirir. Şimdi bu 5. evinize geliyor. Bu güzel bir gelişme. Demek ki 18 ay boyunca da hayatınızda aşk, çocuklar, para, finansal konular bu alanlarda elbette zorluklar getirecektir. Aynı zamanda terazide 11. eviniz, sosyal çevreniz gibi alanlarda tutulmalar meydana gelecek. Bazıları çok olumlu olacak, bazıları da zaman zaman bizi, hepimizi zorlayabilir. Ve buna göre, yıllara göre baktığımızda yani geçmişte hangi tarihlerde düğümler bu burçlarda bulunmuş. Siz de doğum tarihiniz eğer şu an vereceğim tarihlere yakınsa hatta birebir tutuyorsa o zaman işte bu düğümlerin bu 18 aylık sürecinden etki alacağınız anlamına gelebilir. Şöyle yakın geçmişten baz alarak ilk önce 1914 ve 1916 yıllarında bu alanda bulunmuşlar. Daha sonra 1932-1934 yıllarında bulunmuş. Daha yakın tarihe geldiğimizde 1950-1952 yıllarında. Daha sonra bizim jenerasyonumuza daha yakın bir tarih geliyor. 1969 ve 1970. Ve daha yakın tarihe geldiğimizde de 1987 ve 88 yıllarında düğümler bu aksta gerçekleşmiş ve son olarak da 2005 ve 2006 yıllarında düğümler Koç ve Terazi aksında seyretmiş ve bu alanda tutulmalar gerçekleşmiş. Bu yıllara denk gelen bir doğum tarihine sahipseniz bu sizin için yeni bir evre olabilir. Bu yıllarda yaşanan kırılmaların farklı yönlerde giden hayatlarda belki benzer şekilde aynısı değil asla bir gelişme bekleyebilirsiniz. Evet, Temmuz ayı böyle çok önemli dinamiklerin olduğu bu dediğim gibi 18 aylık ve 18 yıllık dönemleri hayata geçirecek ve şimdi Temmuz'un genelinde neler olacak? Çok önemli gezegen değişimlerimiz var. Öncelikle 3 Temmuz'da bir dolunayla başlıyoruz. Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Etkilerinde 17 Temmuz'a kadar hemen hemen güçlü yaşayabiliriz. Bu dolunay yayların para evinde. Evet, finansal konular, beklentiler, başvuruların sonuçları, burada kendi gücümüzle, mücadelemizle elde ettiğimiz kazançlar, onların bir takım geri dönüşleri gibi konular hayatımıza gelebilir. Finansal konuları gösteren bu süreç dediğim gibi belki krediler, borçlar ve bunun yanı sıra mesela ne olabilir? Evet, aynı zamanda hani Satürn yönetiminde aile içinden aileyi ilgilendiren konularda mesela işte gayrimenkuller, evler, onların satışı, devri gibi miraslı konular gibi bir takım konuları da işaret ediyor olabilir. Çünkü burada Oğlak genellikle toprakla da
ilişkilendirilir. Gayrimenkullerle de. Böyle bir süreç. Doğum haritanız etki alıyorsa işte bu hemen Temmuz'un ilk günlerinden itibaren böyle bir süreci hepimiz yaşayacağız. Evet, 10 Temmuz'a geldiğimizde bizim mücadele gezegenimiz, savaş gezegenimiz, kendimizi ortaya nasıl koyduğumuzu anlatan gezegenimiz Mars, Aslan Burcu'ndan ayrılıyor ve Başak Burcu'na geçecek sevgili yaylar. Hayatınızın tepe noktasında bir Mars transiti yaşayacaksınız. 10 Temmuz sonuna kadar. Mars burada Başak toprak elementinde, elbette ki sizi kareleyecek. Burada aslında mücadele vermek gibi düşünebiliriz bunu. Biraz yorulmak gibi. Aklımızın veya işte odağımızın nerede olduğu hiç önemli değil ama mücadelemizin kariyerimizle, mesleki konularla veya aile içi konularla olacağını daha doğrusu işaret ediyor olacak. Ve hemen ertesi günü 11'inde de Merkür, bu defa düşünce gezegenimiz, Aslan Burcu'na geçiyor ve sizin 9. eviniz o kadar yoğun ki şu an Venüs, Mars orada ve 11'inde Merkür de Aslan Burcu'na geçecek ve orada bir de Venüs retrosu yaşayacaksınız hepimiz gibi siz de. Peki bu ne demek? 9. eviniz oldukça güçlü. Bu aslında geçtiğimiz son bir aydan beri diyelim. Seyahat gibi, hukuki süreçler gibi, eğitim, öğrenim gibi, yurt dışı ile ilgili konular gibi. Bu alanlar çok güçlü çalışıyor olabilir hayatınızda. Veya belki mahkeme ile ilgili konularda bir takım zorluklarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Çünkü Mars burada seyahatini sürdürüyor. Aynı zamanda ticari konular ve belki biraz akademik kariyerle ilgili konular, yurt dışına bağlı konular daha çok aslında aktif gibi. Burası ay boyunca aslında devam edecek. Şimdi sizlere aktarmaya devam ederken anlayacaksınız. Evet, 17'sine geldiğimizde 17 Temmuz önemli bir tarih. Çünkü o gün işte düğümler artık Koç ve Terazi aksına geçmiş olacak. Ve aynı gün 17 Temmuz günü 25 derece Yengeç Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız sevgili yaylar. Biraz önce dediğim gibi para aksını yine çalıştıracak bir süreç. 8. evinizde bir yeni ay. Bu şu demek olabilir: tüm finansal göstergeler, ortaklı işler, onlardan gelebilecek veya gitmesi gereken maddi değerler, paralar yani. Burada gündemde olacak. Mesela yatırım da olabilir bu. Zaman zaman krizler getirebilir ve aileyi ilgilendiren konulara bağlı olma ihtimali var. Çünkü daha çok yengeç aileyi ve yengeç yeni ayları çok güçlü yeni aylardır. Hassasiyet, duygusal yaklaşımlar, biraz orada zafiyetlerimiz olabilir. Yengeç dediğimizde aslında bu size yüzdelik yapan, zaman zaman o aile içindeki kırılma noktalarını belki tetikleyecek bir süreç olabilir ama bu kesinlikle ihtiyacınız olan bir durum. Onu da hatırlatmak istiyorum sevgili yaylar. Evet, yeni ayla birlikte hayatımıza böyle başlayan konular, bunlar kredi de olacak mutlaka veya onların ödemeleri mesela olabilir. Emeklilik bekleyenler için bu çalışabilir. Eş veya partner ilişkiler, mesela nafaka gibi. Bu gibi durumları da hayatımıza getiriyor olacak. Evet, yeni ay ayın 17'sinde ve devam ediyor. O etkilerini neredeyse 27-28 Temmuz'a kadar yaşayacağız hayatımızda. Ve yine önemli bir tarih 23 Temmuz. Evet, 23 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Biliyorsunuz Venüs ilişkiler gezegenimiz, sevgi dilimiz. Aynı zamanda parayla da çok alakalı. Şimdi enteresan, Venüs retroları genellikle bu alanlarda, ilişkilerde bir takım zafiyetler getirir. İşte eski ilişkilerimizi getirebilir gündeme. Parasal konularda bir takım iniş çıkışlar, harcama kontrollerinde getirebilir ama sizin hani ateş elementinde olduğu için yaylara olumlu yansıyacağını söyleyebilirim. Burada mesela kaçırmış olduğunuz fırsatları getirebilir. Diyelim ki eğitimle ilgili konularda. Ve aynı gün, yani 23 Temmuz günü Güneş de çünkü Aslan Burcu'na geçiyor ve burayı tam olarak aydınlatıyor. Biraz önce saymış olduğum konularda eğer hala bir karanlık bir nokta varsa, hala bir ortaya çıkamamış bir mevzu varsa, işte 23 Temmuz'dan itibaren bu alan, bu sizin vizyoner bakışınız, aslında hayata bakışa çok anlatır.
kişisel gelişimle, çok felsefeyle ilgili, seyahatlerle ilgilidir. İşte bu konuları da 23'ünden sonra hayatınıza getirmeye başlayacak. Zaten 17'sinde de düğümler bu alana geçecek ve 23'ü, yani 23 Temmuz Güneş ve Kuzey düğüm arasında oluşacak üçgen açı. Eğer Yay burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız veya yükseleniniz mesela Yay burcunun ilk dereceleri ise işte 23 Temmuz civarı sizin için çok şanslı bir durum çalıştırabilir açıkçası. Seyahat ettirebilir, önünüze aniden fırsatlar getirebilir. Aşk hayatında olabilir, bu dediğim gibi önemli olacaktır ve o ateş üçgenin de mutlaka enerjisini hissedeceksiniz. Evet, devam eden günler bu şekilde gelişecek sevgili yay dostlar. Bu arada Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz. Boğa burcunda meslek, iş, sağlık gibi konularda eğer sınandıysanız artık merak etmeyin, destek alıyorsunuz. Aynı zamanda çocukları ile ilgili sağlık veya herhangi bir konu yaşayan finansal göstergeler, hani yatırımlar dediğimiz bu piyasalarla ilgileniyorsanız yine Kuzey düğümün 18 ay boyunca, hani tutulmalar da burada olacağı için hem desteğini alacaksınız hem de bazen bırakılması gereken konuları, yani bitmesi gereken şeyleri de tamamlanma süreci hayatınızda olacak. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu bir Temmuz ayı diliyorum hepimize. Eğer Deniz Altın Astroloji kanalına abone değilseniz abone olmanızı da rica edeceğiz. Her gün günlük yayınlarımda da sizleri aramızda görmek isteriz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.